İki burun arasındaki temel farklar, çünkü erkekler ameliyat olduklarında hiç ameliyat oldukları belli olsun istemiyorlar. Kadın yüzünde kemer evet bazen kötü durmuyor ama genelde sert görüntü veriyor. Burun ucunda da farklar var. Burada önemli olan şey erkek de olsa, kadın da olsa benim birinci kuralım. Herkese merhaba, Doktor Göksel. Bir süre ara verdik videolara. Evet, bugünkü konumuz kadın ve erkekte rinoplasti, burun estetiği ameliyatının farkları. Birçok hasta zannediyor ki hep kadınları ameliyat ediyorum, hiç erkek hastam yok. Şimdi bu videoyu izleyen erkek hastalarım alta yorum yapsınlar lütfen. Bir sürü erkek hastamız var aslında. Yapmayacaklar biliyorum. Çünkü erkekler ameliyat olduklarında hiç ameliyat oldukları belli olsun istemiyorlar. Paylaşılmasını istemiyorlar. Aman diyorlar kimsenin bilgisi olmasın. Biz de onların fotoğraflarını paylaşmıyoruz. Çünkü istemeyenin fotoğrafını niye paylaşayım? Bu tamamen hastaların istekleriyle yapılan bir şey. Sosyal medyada ya da işte web sitesinde fotoğraf paylaşmak hastanın onayıyla olan bir şey. Dolayısıyla erkekleri çok paylaşmıyoruz. Erkeklerin genel olarak burun ameliyatından sonra bilinmesini istememe gibi bir sınırları var. Ben de buna saygı gösteriyorum. Arada ne fark var? Birincisi psikolojik bir fark var. Tam üstüne bastığım gibi erkekler aman estetik ameliyat olduğum belli olmasın modundalar. Daha çok Türk hastalarda bu daha fazla dikkatimizi çekiyor. Kadınlarda biraz daha az. Onlar biraz daha estetik ameliyat konusunda, estetik konulara daha yatkınlar, daha alışıklar. Çevrelerindeki birçok arkadaşları daha önce ameliyat olmuş. Başlarına ne geleceği daha iyi tahmin edebiliyorlar. Biraz daha belirgin bir burun talebinde bulunan karakter daha çok kadınlarda oluyor. Erkekler dediğim gibi bundan biraz daha uzak duran taraflar. Estetik açıdan da bizim baktığımız, analiz ettiğimiz yüzlerde estetik açıdan da farklar var. Kadın yüzünde kemer evet bazen kötü durmuyor ama genelde sert görüntü veriyor. Sert bir ifade kazandırıyor yüze. Erkek yüzünde ise kemer güçlü görüntü veriyor. O erkeksi güçlü görüntüyü veren kısım buradaki kemer aslında. Burun ucunda da farklar var. Kadındaki burun ucu, burun sırtından gelen ışık biraz daha genişlerken burun ucuna doğru, erkekte daha dar, daha düz gidebiliyor. Bunlar kadın ve erkek yüzünün karakteristiğiyle alakalı. Tabii ki her yüz için %100 garantisi yok bu işlerin ama genel olarak erkek burnuyla kadın burnu arasında bu tip farklılıklar var. Kadın burnu biraz daha geride kalıp gözlerin ön plana çıkmasını istediğimiz burun ameliyatlarını yaptığımız bir yüz. Erkek burnu ise burnun biraz daha görünebileceği, karakteri belli eden, daha sert, daha güçlü görüntü veren bir yüz olduğu için de biraz daha kemerli kalması gereken bir burun. Özellikle erkek hastaların bazen minicik bir kemer yüzünden geliyorlar. Aman hocam diyorlar, ne olur bunu düzelt. Bakıyorum düzeltecek bir şey yok. O zaten bir erkek burnu ve erkek yüzü. Zaten güzel duruyor. Bu çok küçücük minicik kemerleri erkek yüzünde takılmak bence çok doğru değil. Burun ucunun mesela açısı. Kadınlarda ideal açı işte 100-110 derece gibi düşünülebilir. Erkeklerde ise 90 derecenin üzerine çıktığında 100 dereceleri, 110 dereceleri bulduğunda biraz kalkık görüntü verebilir. Gene altını çiziyorum. Bunlar kural değiller. Bazı yüzler daha kısa, bazı yüzler yuvarlak. Bunlarda biraz daha kısa burun tabii ki yapılabilir ama genel olarak erkekte burun ucunu çok kaldırmak, kemeri çok almak güzel bir görüntü yaratmaz. Burnu ön plana çıkarır, el sallatır, ben burun ameliyatı oldum dedirtir. Dolayısıyla erkek burnuna yaklaşımımız daha düz bir burun sırtı, hatta biraz hafif kemerli bir burun sırtı. Gene estetik gözüksün, gene güzel gözüksün ama yüzün karakterini erkek görüntüsünden uzaklaştırmasın. Burun ucunda da dediğim gibi çok kaldırmamak, burun ucunun çizgilerini erkeğe göre biraz ince ayarlamak buradaki hedeflerimiz arasında. Burada önemli olan şey erkek de olsa, kadın da olsa benim birinci kuralım ben ameliyat oldum diye el sallamaması lazım burnun. Yüzün güzelliğinin ortaya çıkması lazım. Kişinin o yüz karakterinin de çok bozulmaması gerekiyor. İki burun arasındaki temel farklar bunlar. Alta yorum yapabilirsiniz. İstediğiniz konular varsa dinlemek istediğiniz lütfen yorumlar kısmına da bırakın. Ben oradan yapabileceğimiz video konularını seçip yeni videolar hazırlayacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Bride'i buraya koy Bride'i. Gezinmeyecek parmağını buraya mı koydum diye. Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki YouTube videomuzdan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açmanızı şiddetle tavsiye ederim. Görüşmek üzere.